侍よ。お前は戦士だ。そうであろう。生涯を鍛錬にあげこれ。糧に弾の戦にもすべてを誓ってきたのだろう。だがおねらが刃を研ぐ間に我らの手はずは整った。学んだのだ、この組の言葉。しきたり信仰。どの村を飼いならし焼き腹を食わぬ。今一度己に問う侍よ、我に下るか。Moğolların Japonya seferleri. Japonya, burada yaşayan halkın adlandırmasıyla Nippon. Yani doğan güneşin ülkesi. Dünyanın en doğusunda yer alan ve hiç işgali uğramamış bir diyar. Kendine özgü yaşam felsefeleri, savaş teknikleri, dilleri ve kültürleriyle onurlu samurayların ülkesi Japonya. Burası da Cengiz Han'ın at sırtında kurduğu Moğol İmparatorluğu. Oklarının kalkanları delip geçtiği, süratlerinin rüzgarla çekiştiği, becerilerinin dünyayı dize getirdiği Bozkıratlılarının diyarı. Bozkır'ın efendisi ve korkulan lideri Cengiz ölünce, oğulları ve torunları dünyaya hakim olma rüyasını atalarından devraldılar. Durduraksız ilerleyen ve topraklarını genişleten Moğol devletinin Moğolistan ve kuzey içindeki topraklarının varisi Cengiz'in torunu Kubilay'dı. 13. yüzyıl ortalarından itibaren bu bölgeleri idare eden Kubilay, güneye ve doğuya doğru yayılma politikasını benimsemişti. Ülkelerinin doğu sınırında yer alan Kore'ye hakim olmaya çalışan Moğollar, 1231 yılından itibaren birçok kez bu ülkeye saldırmış ve yağma akınları yapmışlardı. Burada gözü olan Kubilay, bir dizi saldırının ardından rakibinin iç karışıklıkla uğraşmasını fırsat bildi ve bu bölgeye askerlerini yolladı. Moğolların bu istila hareketine karşı koyamayan Goryeo Hanedanı 1259 yılında Kubilay'ın ordusuna boyun eğdi. Böylece Kore, Moğol ülkesinin bir parçası oldu. Tam bu sıralarda 1260 yılında ağabeyi Möngke ölünce Kubilay, tartışmalar içerisinde Moğolların büyük hanı seçildi. Mançurya'dan Avrupa'ya dek her yerin efendisi olan yeni han Kubilay, hükümdarlığının ilk yıllarını akrabalarıyla mücadele ederek geçirdi. Ardından hiç vakit kaybetmeden asıl düşmanı Song Hanedanı ile mücadeleye girişti. Çin'in hakim hanedanı olan Songlarla mücadele eden Kubilay, diğer taraftan Japonya'yı da gözüne kestirmişti. Japonya'yı istemesinin başlıca sebepleri vardı. Japonlar az da olsa düşmanı Song Hanedanı ile ticaret yapıyordu. Düşmanıyla yapılan ticaret elbette Han'ın hoşuna gitmiyordu. Bunun yanında bazı danışmanları Han'a Japonya'nın altın bakımından zengin olduğunu söylüyordu. Hatta ünlü gezgini Marco Polo dahi seyahatnamesinde bundan bahsetmektedir. Japonya'ya yapılacak istila hareketinin en büyük sebebi ise hakimiyet arzusuydu. Ortada herhangi bir sebep olmasa dahi Kubilay, dünyanın her yerine hakim olma duygusuyla Japonya'yı arzulamaktaydı. Ona göre güneşin doğduğu topraklar dahi onun olmalıydı. Bu amaçla 1266 yılında Japonya'ya bir elçi heyeti yolladı. Mongol Sensou. Japonya'yı o yıllarda İmparator Kameyama yönetiyordu. İmparator Kyoto'da oturuyordu. Ancak bu kukla bir yönetim niteliğindeydi. Kamakura'daki vasi olan Shogun asıl yöneticiydi ve buradaki gezgin çadır divanına Kamakura Bakufu deniyordu. Ülkede hakim olan askeri yönetimdi ve gerçek yöneticiler Hojo hanedanından geliyordu. O yıllarda da klanın lideri Hojo Tokyumune'ydi. Kubilay Han'ın yolladığı elçiler şu mesajla Japonya'ya ayak bastılar. Cennetlerin hakimi tarafından kutsanan Büyük Moğol İmparatoru bu mektubu Japonya kralına gönderir. Goryeo bana bağlı olan en doğudaki topraklardır.
Japonya kuruluşundan bu yana Goryeo ile bazen de Çin ile müttefik ola gelmiştir. Ne var ki Japonya ben tahta çıktığımdan beri sarayıma hiçbir elçi göndermemiştir. Krallığın bu durumu bilmesi dehşete düşürücüdür. Bu yüzden isteklerimizi belirten bir mektubu sunacak olan bir heyeti gönderiyorum. Bundan sonra bizimle dostane ilişkiler içine girin. Biz tüm ülkelerin bir büyük aileye ait olduğunu düşünüyoruz. Bu durumu algılayamazsak nasıl doğru yolu buluruz? Kimse silahlara başvurmak istemez. Kubilay Han kısacası Japonya'dan itaat istiyordu. Shogun ise bu teklifi onur kırıcı bulup geri çevirdi. 1266 yılını takip eden birkaç yıl Moğolların benzer mektuplar yollaması ve Japonların bunlara cevap vermemesiyle devam etti. İşin savaşa dönüşeceği çok belliydi. 1271 yılında Kubilay Han, Japonya seferi için hazırlık yapmaya başladı. Tabii bu sırada Song Hanedanı ile olan savaşlarda son sürat devam ediyordu. 1274'te Song devleti iyice zayıfladığında Kubilay Han Japonya'ya istila girişimini başlattı. Moğollar, Kore yönetimine irili ufaklı 900 gemi yaptırdı. Dağınık ve donanımdan yoksun olan Japonlara karşı rahatlıkla baş edebilecek büyüklükteki bir Moğol-Kore ordusu bu filoyla Japonya'ya doğru yola çıktı. Ordunun 25 bini Kuzey Çinli, Mançuryalı ve Moğol atlılarından, 15 bini ise Koreli yaya ve denizcilerden oluşuyordu. Hedef Japonya'nın Kore'ye en yakın bölgesi olan Kyushu adasıydı. Japonlar ilk kez dışarıdan gelecek bir tehlikeyle karşı karşıyaydılar. Şimdiye kadar hep kendi aralarında ve kendi yöntemleriyle savaşmışlardı. Bu tarz bir saldırı bakalım onlara ne gibi sürprizler hazırlamıştı. Moğollar öncelikle stratejik önemi olan Tsushima ve Iki adalarına saldırdı. Tsushima'da teslim olmayı reddeden 100 kişilik Japon garnizonu, esir alınan 2 kişi hariç tamamen kılıçtan geçirildi. Halk köle edildi ve adanın dört bir yanı ateşe verilip harabeye çevrildi. Iki'deki Japon garnizonu da aynı kaderi paylaştı. Japonlar bu beklemedikleri saldırı karşısında afallamışlardı ve korkuyorlardı. Shogun Tokimune'nin adamlarının ne yapacağı şimdi daha çok merak konusuydu. 19 Kasım 1274'te Koreli Lin Fok Heng komutasında Kyushu'nun Fukuoka koyuna çıkan Moğollar, kendilerini karşılayan Japonlara karşı rahat bir ilerleme sağladılar. Japonlara göre silah ve organizasyon konusunda açıkça üstün olan Moğollar, Hahozaki'de ağır kayıplar verdirerek rakiplerini geriye ittiler. Atlı, okçu ve bomba atan mancınıklar sayesinde uzak mesafeden saldırılarla rakibi püskürttüler. Japonlar ilk kez bu tarz bir savaşla karşı karşıyaydı. Samuraylar teke tek ve yakın dövüşte ustaydı. Moğollar ise büyük topluluklar şeklinde savaşıyor, ıslık çalan oklarla Japon atlılarını korkutuyor, bayrak ve davulların yönlendirmesiyle kütle halinde savaşıyorlardı. Japonların kafası karışmıştı. Karanlık basarken çekilen samurayların bastıran rüzgar ve yağmuru da kullanarak gece saldırmasından endişe eden Moğollar tekrar gemilere binmeye karar verdi. Gerçekten de Japonlar havanın kararmasından ve yağan yağmurun avantajından faydalanarak hücuma geçti. Samurayların birebir yakın dövüşte üstünlükleri ortaya çıkıyordu. Katanalarından kan akan samuraylar düşmanlarına karşı direnç göstermeye başlamıştı. Rüzgar ve yağmur iyice bastırınca işgalci taraf derhal gemilerine yöneldi. Gece bir anda patlayan büyük fırtına yüzünden Koreli denizciler kayalıklara çarpmamak için filoyu açık denize çıkarmak zorunda kaldılar. 200 gemi battı. Yüzlercesi birbirinin üstüne bindi ve binlerce asker hayatını kaybetti. Fırtınanın ardından Kubilay'ın kuvvetleri zar zor geri dönebildi. Galibiyet şu an Japonların ve kasırganındı. Aslında Moğollar savaşın bariz üstün tarafıydı ama çıkan fırtına işleri değiştirmişti. 40 bin kişinin katıldığı bu seferin, dağınık halde bile olsa Japonya'da mevcut olan toplam 400 bin savaşçıya karşı sonuçta ne kadar başarılı olabileceği de böylece kasırga yüzünden öğrenilemedi. Bu sefer Japonlara büyük dersler verdi. İlk seferde şans eseri kurtulan Japonların yöneticisi Hojo Hanedanı'nın liderleri, Hakato koyu boyunca acilen büyük bir duvar inşa ettirerek geleceğe yönelik benzer bir istila girişimine önlem almaya çalıştılar. Ayrıca yeni garnizonlar oluşturarak yeni askerler eğitildi. Olası ikinci bir işgale karşı alıştırmalarda ve yedek birliklerin hareketlerinde bazı düzenlemelere gidildi. Seinaru Chikara. Yenilgiye sinirlenen Kubilay, ilk seferdeki başarısızlığın askeri yetersizlikten değil de tabiattan kaynaklandığını göz önünde bulundurarak tekrardan sefer için kolları sıvadı. Yollanan Moğol elçilerinin kelleleri Japonlar tarafından kesilir olmuş, Japonya'nın kendine güveni artmıştı. Kubilay, Japonya'nın cezasını kesecekti. Ama önce başka bir sorunu halletmeliydi.
Çin'e seferler düzenleyen Moğol orduları 1279 yılında Song Hanedanı'nı kesin bir şekilde yenilgiye uğratıp Güney Çin'e hakim olmayı başardı. Artık tüm Çin ve tabii Çin'in her türlü kaynağı Kubilay'a aitti. An itibariyle Han'ın 3 seçeneği vardı. Ya daha güneyi, Annam ve Burma'yı fethedecek, ya Tibet'e yönelecek ya da yüzünü Japonya'ya dönecekti. Rövanşı almak adına Japonya seçeneğine yöneldi. Diğerlerine sonra sıra gelecekti. Moğollar ilk seferde olduğu gibi Korelilere 900 gemi yaptırdı. Güney içindeki Chuanzhou limanında da 3500 parça gemilik dev bir filo hazırlanarak Çinli askerlere dolduruldu. Tarih bu 4 Asya halkını aynı meydanda karşı karşıya getirecekti. Moğollar, Çinliler, Koreliler ve Japonlar için savaş vakti yaklaşıyordu. 150 bini aşkın askeri taşıdığı belirtilen filolar 1281 yılında denize açıldı. Çin filosu aksaklıklar yüzünden Kore filosundan çok sonra savaşa dahil olacaktı ve bu baş ağrıtacak bir sorundu. İlk hedef yine stratejik öneme sahip olan Tsushima ve Iki adalarıydı. Bu sefer buralardaki direniş daha çetindi. Ancak sonunda bir hayli güçlü olan Moğollara dayanamayarak her ikisi de düştüler. Iki'nin alınmasından sonra Kore filosu 23 Haziran'da Hakato koyunun kuzeyindeki duvarın sonundaki Shiga Spit'e çıkarma yaptı. Buradaki kumsalda Japonların sert direnişiyle karşılaştılar ve ancak birkaç günlük muharebeden sonra sadece bir birlik köprübaşı elde etmeyi başarabildi. Moğollar burada şiddetli bir Japonya direnişiyle karşılaştılar. Japonlar Hakato'daki tahkimat duvarının yardımıyla Moğolları yavaşlatmayı başararak hatlarını yarmalarına engel oldular. Bir önceki saldırıdan ders alan Japonlar, çıkartma anında saldırarak Moğolların kıyıda organize olmalarını önlüyorlar ve onları çekilmeye zorluyorlardı. Bu arada küçük ve hareket kabiliyeti yüksek olan Japon kıyı balıkçı gemileri, koyun sığ sularından yararlanarak Kore filosuna vurkaç taktikleriyle ağır kayıplar verdiriyorlardı. Her şeye rağmen yaklaşmakta olan asıl Çin filosu muharebelerin kaderini tayin edecek özelliğe sahipti ve Japonların buna karşı yapabilecekleri fazla bir şey yok gibi görünüyordu. Filonun ulaşması parçalar halinde oluyordu. Iki'ye varan Çin gemileri Hirado-jima'ya hareket ettiler ve Hirado adasını işgal ettiler. Çünkü Moğol komutan Atahay bir sonraki saldırının daha güneyden yapılması emrini verdi. 12 Ağustos'ta Kore ve Çin filoları birleşti. Imari körfezine girerek körfezin ağzında bulunan Takashima adasını işgal ettiler. Moğollar için iş kayıplara rağmen fena gitmiyordu. Uzun süredir devam eden savaşların sonuna doğru Japonlar güçlerini kaybetmeye başladı. Japon rahipler, güneş tanrıçası Amaterasu Omikami'den ilahi destek istediler. Artık Japonların kurtulmaları için bir mucize gerekliydi. 14-15 Ağustos gecesi kopan tayfun, Kyushu muharebelerinin dönüm noktası oldu. Denizden karaya doğru saatte 190 kilometreyi aşan bir hızla 2 gün boyunca esen rüzgar, gemileri birbirleri üstüne bindirerek batırdı. 4500 geminin 4000 kadarı fırtınadan batarken, sefere katılanlardan 100.000 kadarı bu esnada boğuldu. Çin'den gelen büyük grubun neredeyse tamamı fırtınada yok olmuştu. Arta kalanlar iki adasına çıktılar ve çıkmamayı umdular. Çünkü Japonlar bunları öldürdüler, esir aldılar ya da soğukkanlılıkla kafasını kestiler. Japon adasını kurtaran bu ilahi güç tarihe kamikaze yani kutsal rüzgar olarak geçmiş ve ileride tekrar hatırlanacak bir şekilde Japon kültüründe yer edinmiştir. Tayfunun ardından çok az asker geri dönebildi ve Kubilay için Japonya defteri kapanmış oldu. Okyanus kıyısında, fırtına bölgesinde yaşayan Japonlar coğrafyalarının kendilerine sağlamış olduğu avantaj sayesinde kurtulmuş oldular. Bu da bize tarihi bir dersi tekrar hatırlatmış oluyor. Unutmayın ki coğrafya her zaman milletlerin kaderini çizer. Tıpkı 1281'de Japonların kaderini çizdiği gibi. Videoyu beğenip paylaşırsanız seviniriz. Arigatou gozaimasu.